Manisa Çocuk TV podcast yayınımız başlıyor. Şimdi elimde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen oldukça kapsamlı bir proje dosyası var. Adı Manisa Çocuk TV projesi. İlk bakışta kulağa çok sevimli bir okul aktivitesi gibi geliyor, değil mi? Ama sayfaları çevirmeye başlayınca bunun çok daha derin, çok daha planlı bir yapı olduğunu fark ediyorsun. Bizim de amacımız tam olarak bu. Bu projenin yüzeyinin altına inip çocukların eline kamera vermenin aslında ne anlama geldiğini, Türkiye'nin yeni eğitim vizyonuyla nasıl bir ilişkisi olduğunu birlikte anlamak. Sloganları da bir o kadar iddialı, çocuktan al haberi. Gelin bakalım haber gerçekten çocuktan nasıl alınıyormuş? Peki istersen en temelden başlayalım. Nedir bu Manisa Çocuk TV? Dosyada bir YouTube kanalı olduğundan bahsediyor ama sanırım olay bundan çok daha fazlası. Kesinlikle öyle. YouTube sadece vitrin aslında. Projenin kalbinde, dokümanlarda medya okul modeli olarak adlandırılan bir felsefe yatıyor. Medya okul modeli. Evet, bu şu anlama geliyor. Öğrenme artık sadece sınıfta öğretmenin anlattığı bir şey değil, çocuklar bizzat hayatın içine giriyor, öğretmenlerinin rehberliğinde kendi okullarındaki bir bilim fuarını, bir sanat etkinliğini ya da yerel bir zanaatkarı haberleştiriyorlar. Hı hı. Yani onlar sadece pasif izleyici değil, içeriği üreten aktif muhabirler, sunucular, hatta kurgucular haline geliyorlar. Yani amaç sadece hadi çocuklar eğlenceli videolar çeksin demek değil. Anladığım kadarıyla bu çocuğun özgüveninden tutun da kendini ifade etme becerisine kadar pek çok şeyi hedefleyen pedagojik bir araç. Tam olarak bu. Dosyada her öğrencinin sesinin duyulması gibi bir hedeften bahsediliyor. Bu özellikle daha içe kapanık çocuklar için müthiş bir fırsat olabilir sanki. Tam da bu. Bir düşünsene, kamerasını alıp bir belediye başkanıyla ya da bir sanatçıyla röportaj yapmak zorunda kalan bir çocuğun yaşayacağı dönüşümü. Bu sadece bir video çekme eylemi değil, aynı zamanda bir iletişim kurma, soru sorma, dinleme ve bir konuyu A'dan Z'ye anlama pratiği. Yani dijital üretim becerileri kazanırken aslında hayata dair temel becerileri de kazanmış oluyorlar. Peki bu fikir nereden çıkmış? Manisa'da bir grup vizyoner öğretmenin başlattığı yerel bir proje mi bu, yoksa daha büyük bir planın parçası mı? Çünkü dosyanın ilerleyen kısımlarında çok daha stratejik hedeflerden bahsediliyor. İşte işin en can alıcı noktası tam olarak burası. Bu proje hani rastgele ortaya çıkmış bir fikir değil. Arkasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adını verdiği yeni eğitim programının felsefesi yatıyor. Hmm. Proje dosyası, Manisa Çocuk TV'yi bu modelin ilkelerini hayata geçiren bir kurumsal medya stratejisi olarak tanımlıyor. Bu çok iddialı bir tanım. Bir dakika, kurumsal medya mı? Bu ifade genellikle büyük şirketler veya devlet kurumları için kullanılır. Bir ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocukların yaptığı bir işi bu kadar ciddi bir stratejik çerçeveye oturtması çok ilginç. Evet, ilginç. Marif modeliyle bağlantısını biraz daha açabilir misin? Elbette. Şimdi modelin temel hedeflerinden biri erdemli insan yetiştirmek. Bu proje bu soyut hedefi alıp somutlaştırıyor. Çocuklar bir haber yaparken bir başkasının fikrine nasıl saygı duyacaklarını, internette bir görüntüyü paylaşmadan önce ne gibi sorumlulukları olduğunu, yani dijital etiği bizzat yaşayarak öğreniyorlar. Anladım. Erdemli insan vizyonu burada bir derse değil bir deneyime dönüşüyor. Yani o soyut kalan değerler eğitimi burada doğrudan pratiğe dökülüyor. Evet ve sadece iyi insan ol demekle kalmıyor. Bir diğer bağlantı noktası yerelden evrensel ilkesi. Manisa'daki bir köy okulunun yaptığı harika bir projenin hikayesi bu kanal sayesinde sadece Manisa'da kalmıyor, tüm Türkiye'ye hatta dünyaya ulaşma potansiyeli taşıyor. Doğru. Bir de şeffaflık ve hesap verilebilirlik boyutu var. Veliler ve toplum okullarda ne yapıldığını, eğitim çalışmalarının nasıl ilerlediğini doğrudan çocukların gözünden en filtresiz haliyle görme imkanı buluyor. Bu şeffaflık meselesi önemli. Çünkü genellikle eğitimle ilgili tartışmalar hep yukarıdan, soyut veriler üzerinden yürür. Oysa burada doğrudan, sahadan, çocukların perspektifinden bir bakış açısı sunuluyor. Peki ya Marif modelinin sıkça vurguladığı o dijital beceriler? Bu proje o soyut dijital beceri kazandırma hedefini çocuk için somut bir şeye nasıl dönüştürüyor? Harika bir soru. Model, dijital becerileri artık bir seçenek değil, temel bir yaşam becerisi olarak görüyor. Bu projede tam olarak bunu yapıyor. Yani teoriyi pratiğe döken canlı bir laboratuvar gibi.
Hı hı. Çocuklar sadece video izlemiyor, bir senaryonun nasıl yazılacağını, doğru ışık ve açının ne demek olduğunu, bir kurgu programının nasıl kullanılacağını ve en önemlisi ürettikleri içeriğin sorumluluğunu almayı öğreniyorlar. Bu, 21. yüzyıl okuryazarlığının ta kendisi. Hukuki altyapıyı da düşünmüşler. Proje dosyasında sadece Milli Eğitim Kanunu değil, KVKK'dan yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan da bahsediliyor. Kesinlikle. Sonuçta işin içinde çocukların görüntüleri, kişisel verileri var ve bu konu son derece kritik. Anlaşılan o ki her detayı en ince ayrıntısına kadar planlamışlar. Hem de nasıl? Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü maddesine bile atıf var. Bu, projeye ne kadar bütüncül yaklaştıklarının bir kanıtı. Bu kadar iddialı hedeflere ulaşmak için arkada devasa bir organizasyon olması lazım. Tüm Manisa'yı, yani 17 ilçeyi kapsayan bu çarklar nasıl dönüyor? Proje dosyasında bu yapıya dair bir şema var mı? Olmaz mı? Oldukça detaylı hem de. Yapıyı 3 ana katman olarak düşünebiliriz. İl, ilçe ve okul. En tepede, yani il düzeyinde projenin beyni yer alıyor. Genel koordinatör, içeriği denetleyen bir yayın yönetimi birimi ve en ilginci bir de stratejik vizyon birimi var. Stratejik vizyon birimi mi? Ne yapıyor bu birim? Kulağa çok geliyor, büyük. Öyle, görevi Manisa Çocuk TV'yi okullarda zaten yürüyen diğer büyük projelerle entegre etmek. Örneğin, uluslararası öğrenci değişim programı olan Erasmus'la, bilim ve teknoloji odaklı STEM projeleriyle veya ETV'ninle ortak çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Anladım. Yani biz sadece video çekelim demiyorlar, yaptığımız bu işi diğer eğitim faaliyetleriyle nasıl daha anlamlı hale getiririz diye kafa yoruyorlar. Anladım. Silolar halinde çalışmak yerine bütüncül bir yaklaşım sergiliyorlar. Peki ilçe ve okul düzeyinde işler nasıl yürüyor? Her ilçede o ilçedeki okullarla il merkezi arasındaki köprüyü kuran bir ilçe koordinatörü öğretmen var. Ama dosyayı okurken benim asıl duraksadığım kısım ilçe kontrol ve değerlendirme komisyonu oldu. Evet, evet. O bölüm benim de dikkatimi çekti. Çünkü listedeki isimler, yani bu bir okul projesi için beklenmedik bir ciddiyet seviyesi. Neredeyse profesyonel bir yayın kurulu gibi. Kesinlikle. Düşünsene okullardan gelen videolar bu komisyona ulaşıyor ve burada bir süzgeçten geçiyor. Komisyonda kimler var? İçeriğin çocuğun psikolojik gelişimine uygun olup olmadığını denetleyen bir rehber öğretmen var. Hı hı. Videonun teknik kalitesini, görüntü ve sesini kontrol eden bir bilişim teknolojileri öğretmeni var. Dilin doğru ve güzel kullanılıp kullanılmadığını denetleyen bir Türkçe öğretmeni. Hatta müzik öğretmeni ve uluslararası içerikler için İngilizce öğretmeni bile var. Bu inanılmaz. Bu, çocukların ürettiği içeriğe yetişkinlerin profesyonel yayıncılıkta gösterdiği ciddiyetin ve özenin aynısını göstermek demek. Aslında bu tavırla onlara müthiş bir sorumluluk ve değer atfediyorlar. Sizin yaptığınız iş ciddiye alınacak kadar önemli mesajı veriyorlar. Tam olarak bu. Ve en temel birim, yani asıl üretim gücü okullarda. Her okulda en az bir öğretmen ve 3 öğrenciden oluşan dijital içerik üretim ekipleri kuruluyor. Röportajları, tanıtımları, haberleri bu ekipler hazırlıyor. Sonrasında da tabii bu işin yapılacağı mekanlar var, stüdyolar. Akhisar'da bir ana Greenbox stüdyo kurmuşlar ve proje yayıldıkça yenilerini eklemeyi planlıyorlar. Bu da işin profesyonelliğini bir kat daha artırıyor. Peki bu çocuklara ve öğretmenlere sadece buyurun kamera, buyurun stüdyo demiyorlardır herhalde. Bu kadar profesyonel bir yapının arkasında ciddi bir eğitim süreci olması gerekir. Elbette. Projenin en güçlü yanlarından biri de bu. Mini Medya Akademisi adını verdikleri kapsamlı bir eğitim programı tasarlamışlar. Mini Medya Akademisi. Evet, önce formatör öğretmenleri eğitiyorlar, sonra o öğretmenler kendi okullarındaki ekipleri, yani diğer öğretmenleri ve öğrencileri eğitiyor. Böylece bilgi tabana yayılıyor. Bu akademinin müfredatında neler var? Merak ettim şimdi. Müfredat oldukça etkileyici. Toplamda 30 saatlik bir programdan bahsediyoruz. 4 saat medya yönetimi ve etik yayıncılık, yani ne yayınlanır, ne yayınlanmaz, sorumluluklarımız nedir? Tamam. 8 saat video çekim teknikleri, ışık, ses, açı planlaması gibi konular. 8 saatte video kurgu eğitimi. Burada CapCut ve Canva gibi hem popüler hem de çocukların kolayca erişebileceği programları kullanmayı öğretiyorlar. Sunuculuk, diksiyon, dijital güvenlik ve KVKK gibi konular da var. Ama benim gözüme çarpan bir başlık oldu. 4 saatlik yapay zeka kullanımı eğitimi.
Ciddi misin? Evet. Çocuklara yapay zekayla içerik üretmeyi mi öğretiyorlar? Bu gerçekten ileri görüşlülük. Evet ve bu eğitimin içeriği çok önemli. Amaç çocuklara yapay zekaya yazdırın, alın size senaryo demek değil. Tam aksine bir senaryo taslağı oluştururken, bir habere başlık bulurken yapay zekadan nasıl sorumlu ve etik bir şekilde faydalanabileceklerini öğretiyorlar. Onları sadece bugünün teknolojisinin bir kullanıcısı değil, geleceğin teknolojisinin bilinçli bir üreticisi yapmaya hedefliyorlar. Bu, onları pasif tüketiciler olmaktan çıkarıp bu yeni araçları eleştirel bir gözle kullanabilen bireyler haline getiriyor. Harika bir proje ama aklımdaki kaçınılmaz soru şu. Bu tür projeler genellikle büyük bir hevesle başlar, projeyi yürüten yönetici veya öğretmen gidince de söner. Bunun kalıcı olması, sürdürülebilirliği için bir planları var mı? Bu, proje dosyasında en çok kafa yorulan konulardan biri. Sürdürülebilirlik için birkaç katmanlı bir strateji belirlemişler. Birincisi, kurumsal hafıza. Her eğitim-öğretim yılı başında yeni öğrenci sunucular seçiliyor ama Çok iyi. bir önceki yılın tecrübeli öğrencileri onlara mentorluk yapıyor. Bir tür usta-çırak ilişkisiyle deneyim aktarımı sağlanıyor. Öğretmenlerse görevlerine devam ederek projenin istikrarını ve hafızasını koruyor. Peki motivasyonu nasıl canlı tutuyorlar? Sürekli içerik üretmek hem öğrenciler hem de okullar için yorucu olabilir. Motivasyon için de somut teşvikler planlanmış. Her yıl Manisa Çocuk TV ödülleri düzenlenmesi hedefleniyor. En iyi haber, en iyi röportaj gibi kategorilerde ödüller verilecek. Güzel bir fikir. Ayrıca düzenli olarak içerik üreten okullara kapılarını asabilecekleri Manisa Çocuk TV içerik üretici okul tabelası verilecek. Bu tür sembolik ödüller aidiyet ve sahiplenme duygusunu müthiş derecede arttırır. Kesinlikle. Yayın stratejileri de bu sürdürülebilirliği destekliyor. Merkezde YouTube var, evet. Ama dosyada Instagram, TikTok, Facebook gibi tüm popüler sosyal medya kanallarını aktif kullanarak farklı yaş gruplarındaki ve farklı ilgi alanlarındaki daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefledikleri belirtiliyor. Bu çok kanallı yaklaşım projenin sürekli canlı ve gündemde kalmasına yardımcı olacaktır. Peki, tüm bunlar bir araya gelince ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Manisa Çocuk TV projesi çocuklara sadece kamera kullanmayı ya da video kurgulamayı öğretmiyor anladığım kadarıyla. Onlara kendi hikayelerini anlatma, yaşadıkları dünyayı kendi gözlerinden yorumlama ve en önemlisi sorumlu birer dijital vatandaş olma gücü veriyor. Aynen öyle. Eğitimi gerçekten de dört duvarın dışına taşıyan, şeffaf, katılımcı ve son derece modern bir model bu. Kesinlikle. Ve bu projeyi inceledikten sonra insanın aklına şu büyük soru geliyor. Medya okuyazarlığı, etik üretim ve eleştirel düşünme gibi becerilerle bu kadar erken yaşta donatılmış bir nesil, bundan 10-15 yıl sonra geleceğin medya ortamını, haberciliğini, hatta sivil katılım alışkanlıklarımızı nasıl şekillendirecek? Belki de şu an Manisa'da sadece yerel bir eğitim projesini değil, tüm Türkiye'nin gelecekteki iletişim dilinin ilk tohumlarının atılışını izliyoruzdur. Bu, üzerine düşünmeye değer bir soru.